Herkese merhaba, ben Serdar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz daha bilgilendirici bir video çekmeye karar verdim. Bu karar verirken ne tarz bir video benden beklersiniz diye Instagram takipçilerime sordum. Gelen diğer yanıtları da zaten videonun sonuna eklemeyi düşünüyorum. Zaten başlıktan da gördüğünüz üzere eğer ilginizi çekiyorsa bu bilgilendirici video izlemeye devam edin. Ben Belçika'da Gent Üniversitesi'nde hukuk yüksek lisansı yapıyorum ve bugün sizlere yurt dışında yüksek lisans başvuru sürecinden bahsedeceğim. Ben yaklaşık 4-5 ülkede 12-13 üniversiteye birlikte başvurmuştum. Şansımı arttırmak için. Dolayısıyla bu videoda bahsedeceğim bilgiler çoğu Avrupa ülkesi için ve hatta dünyanın çoğu üniversitesi için geçerli diyebilirim. Öncelikle başvuru sürecine şöyle başlamak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka gitmek istediğiniz ülkeyi, okumak istediğiniz bölümü, başvurmak istediğiniz üniversiteleri çok iyi araştırın. Çünkü yüksek lisans süreci yani 1 sene ya da 2 senelik yüksek lisanslar olmak üzere değişiyor ama mutlaka ve mutlaka hem maddi açıdan hem zaman açısından bir yatırım yapmanızı gerektiriyor ve hayatınızda önemli bir adım. Ve bu yüzden başvurmak istediğiniz üniversiteleri mutlaka çok iyi araştırın. Daha sonra benim size tavsiyem şu olacaktır. Bir liste yapın. Bu PowerPoint olamaz da bu bir Word dokümanı olabilir ya da bir deftere not alabilirsiniz ama mutlaka üniversitelerin isimlerini teker teker birer sayfa ayıracak şekilde bir deftere not alın ve daha sonra altlarına mutlaka başvuru tarihlerini, istenen belgeleri, İngilizce yeterlilik belgesinde istenen seviyeyi vesaire her biri için not alın ve bu şekilde değerlendirmeniz daha kolay olacaktır. Hemen başlıyorum başvuru tarihlerinden. Her üniversitenin başvuru tarihleri birbirinden farklı. Genel olarak Avrupa üniversiteleri Mart sonuna kadar başvuru kabul ediyor. Ancak bazı üniversiteler özellikle Nordik üniversiteleri Aralık sonu, Ocak başında başvuru sürecini kapatabiliyor. Amerika'daki üniversiteler yine aynı şekilde Kasım'da, Aralık'ta başvuru sürecini kapatan üniversiteler var. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bu başvuru tarihlerini başvurmak istediğiniz üniversiteler için üniversitelerin kendi web sitesinden araştırıp not alın ki kaçırmayın. Bunun dışında başvuru tarihiyle ilgili bahsedebileceğim bir tane daha önemli bir şey var. Mümkün olduğunca erken başvuru yapmaya çalışın. Çünkü erken başvuruda daha avantajlı konumda olabilirsiniz geç başvuruya kıyasla. Atıyorum ortalamanız bir tık düşükse başvuru koşullarından sizi değerlendirmeye alma şansları daha yüksek erken başvuru yaparsanız. Başvurularla ilgili yardımcı olabilecek ofisler var İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Ama ben bu ofislerden bahsetmeyi şu an düşünmüyorum videoda. Ama eğer merak ederseniz bana Instagram mesajlardan ulaşabilirsiniz. Bu ofislerin iletişim bilgilerini de paylaşırım. Ben danışmanlık almadım bu konuda. Başvurularımı kendim yaptım. Belgelerimi kendim topladım, hazırladım ve kendim yolladım. Kendiniz de yapabilirsiniz ama danışmanlık almak şansınız da var. Şimdi istenen belgelere geçiyorum. Bu istenen belgeler hemen hemen her üniversite için aynı. O yüzden bunları mutlaka ve mutlaka toplamanız gerekecektir. Öncelikle öğrenci işlerinden alabileceğiniz belgelerden bahsedeyim. Bunların hepsini bir günde halledebilirsiniz. Mutlaka öğrenci işlerini daha önceden arayıp talep etmeniz gereken belgeleri önceden talep edin. Tekrar tekrar gitmemiş olursunuz. Bir adet transkript ama öğrenci arayüzünden çıkan değil de damgalı ve imzalı bir transkript olması gerekiyor. Bunun dışında eğer mezunsanız diplomanızı, mezun değilseniz henüz öğrenci belgenizi ve potansiyel mezuniyet belgesi tarzı bir belge almanız gerekiyor. Bu belgede atıyorum 4. sınıfsanız zaten 4. sınıftayken başvurabiliyorsunuz da 4. sınıfsanız tüm derslerini alırsa bu sene Haziran'da veya Temmuz'da mezun olabilir.
tarzı bir doküman bu. Bunların üçünü birlikte alabilirsiniz aynı günde. Bu yani kesinlikle kolay kısmı belgelerin. Bir adet CV hazırlamanız gerekiyor. Nasıl CV hazırlanır ben size anlatmayacağım. Ama çok istiyorsanız aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. CV hazırlamakla ilgili bir video çekmemi isterseniz. Bunun dışında şimdi artık toplaması biraz daha zor olan belgelere geçiyorum. Bunlardan birincisi motivasyon mektubu. Niyet mektubu diye de geçiyor. Niyet mektubu, motivasyon mektubu bir CV değil kesinlikle. Ama kendinizi tanıtmanız gerekiyor. CV'nizde olan şeyler dışında nelerden hoşlanırsınız, ilgi alanlarınız neler, hedefleriniz neler? Ve bunun yanında neden bu ülkede okumak istiyorsunuz, neden bu üniversitede okumak istiyorsunuz, niçin bu programı seçtiniz, bu program sizin için ne ifade ediyor veya sizi neden seçmeliler gibi sorulara cevap vermeniz bekleniyor. Bu motivasyon mektubunda yani açıkçası sizi niçin seçmeliler bunu anlatmanız gerekiyor başvurduğunuz üniversiteye. Motivasyon mektuplarını üniversitelere özel, şahsi bir şekilde yazmanız gerekiyor. Bunun için mesela ben çok istediğim üniversitelerin eğitim sistemlerini vesaire araştırıp daha özel mektuplar yazmıştım. Yani mesela online eğitime mi önem veriyor o üniversite? Online eğitimin bana şu şekilde katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu programı çok beğendim. Bu yüzden bu programı seçiyorum vesaire şeklinde özellikle araştırma yapıp yaptığım araştırmaların sonuçlarını mutlaka motivasyon mektuplarıma eklemiştim. Ama bunun dışında ben daha çok deniz ticaret hukuku alanında ilgim olduğu için genel olarak deniz ticaret hukukunun bölümlerine başvururken bir taslak hazırladım. Her üniversiteye başvururken ayrı motivasyon mektubu yazamayacağım için. Ve bu taslakta ufak tefek üniversitelerin isimlerini, eğitim biçimlerini vesaire değiştirerek bu taslak üzerinden motivasyon mektuplarımı üniversitelere göre kişiselleştirdim diyebilirim. Motivasyon mektubundan sonra şu belgeye geçelim. Referans mektubu. Referans mektubu bir işvereninizden veya dersinize girmiş bir hocanızdan alabileceğiniz bir mektup. Referans mektubunu daha çok yüksek notla geçtiğiniz bir hocanızdan almanız tavsiye ediliyor. Bu hocanızın profesör ya da doçent veya doktor olması önemli değil. Sizi iyi tanıyor olması önemli. Mesela asistanlık yaptığınız bir hocanız olabilir. Bir projede birlikte çalıştığınız bir hoca olabilir. Ya da bir geziye gittiğiniz, bir kulübü birlikte yönettiğiniz danışman hocanız vesaire olabilir. Yani size kişisel özelliklerinizi de bahsederek tavsiye edebilecek bir hocanız olması gerekiyor. Mutlaka talep etmeden önce referans mektubunu hocanızla bir yüz yüze randevu almaya çalışın ve taleplerinizden bahsedin. Mesela bir projenizi bu hocayla yapmamışsınızdır ama üniversite eğitiminiz kapsamında bir projede yer almışsınızdır. Hocanıza bu şekilde bahsedebilirsiniz. Ben üniversite kapsamında şöyle bir projede yer almıştım. Bunu da referans mektubuna eklesek olur mu vesaire şeklinde talepte bulunabilirsiniz. Ben 3 referans mektubu almıştım. En az 2 referans mektubu istiyor çoğu üniversite. Ben 2 adet hocamdan, 1 adet de staj yaptığım ofisten referans mektubu almıştım. Bu şekilde çeşitlendirebilirsiniz siz de. Bunun dışında referans mektubu ile ilgili şunu söyleyebilirim. Referans mektuplarını aldığınız okulun anketli kağıdına bastırıp ıslak imzalı şekilde teslim almanız gerekiyor. Aynı zamanda bunları kapalı mektupta mühürlü şekilde ve imzalı teslim almanız gerekiyor. Şimdi ben size göstereceğim bir örnek. Mesela bu mektup diyelim, zarf yani. Şöyle zarf kapalı ve mühürlü şekilde olacak. Daha sonra mühürlü kısmına şu şekilde kapalıyken imza atılacak. Yani kapalı olduğunu bir şekilde kapalı teslim aldığınızı ispat etmeniz gerekiyor. Ben buraya Serdar yazdım. Bu benim imzam değil ama burada size şimdi imzamı da gösteremem. Bu da zaten zarf değil. Bu da bir kağıt yani. Ama size örnek olması için böyle bir şey hazırladım.
Bana kalırsa en azından 5 adet referans mektubu bu şekilde kapalı imzalı şekilde alın. Çünkü bazı üniversiteler onlara posta yoluyla bunu iletmenizi istiyor. Bazı üniversiteler ise PDF şeklinde bir sisteme yüklemenizi ya da mail atmanızı istiyor. Şimdi atıyorum bir tane alırsanız siz bunu postayla mı yollayacaksınız yoksa açıp taratıp PDF şeklinde mi yollayacaksınız? Çünkü bunu açtıktan sonra bir önemi kalmıyor. Yani esas olarak sizin elinizde mutlaka bir tane kapalı kalması gerekiyor. O yüzden ona dikkat edin. Ben 3'er tane istemiştim, yani utandım biraz. Ama 5'er tane de gayet istenebilirmiş. Bence 5 tane isteyin, en azından garanti olsun. Belgelerde sonuncusu dil yeterlilik belgesi. Ben tamamen İngilizce programlara başvurduğum için İngilizce yeterlilik belgesi almam gerekti. TOEFL ya da IELTS bütün üniversiteler kabul ediyor. Ama eğer daha önce sınava girdiyseniz biliyorsunuzdur. TOEFL ya da IELTS almak biraz uzun bir süreç. Neden? Çünkü her an sınava giremiyorsunuz. Belli bir sınava kaydolmanız gerekiyor. Bu sınav ücretine yatırmanız gerekiyor. Daha sonra sınava girdiğiniz tarihten de yaklaşık bir ay sonra en azından sonucunuz hazır oluyor ve sonucunuz geliyor. Bana kalırsa bu sınavlar biraz da pahalı sınavlar. Yani yaklaşık 1000 küsür TL'ydi ben girdiğim zaman. Dolayısıyla hani öylesine girmemek gerekir diye düşünüyorum. En azından biraz hazırlanıp girerseniz, bir ay kadar hazırlık yapıp girerseniz hem istediğiniz sonucu elde etmiş olursunuz. Hem de bu belgeler dünya çapında geçerli. 2 sene geçerliği var en kötü ihtimalle. CV'nize ekleyebilirsiniz. Bu şekilde faydalanabilirsiniz. Dolayısıyla bu dil yeterlilik belgesini almak için başvuru tarihinden en azından bir 3 ay önce hazırlanmaya başlamanız gerekiyor. Yani bu belgelerin tümünü düşünerek söylüyorum. Atıyorum Kasım'da ya da Aralık'ta biten bir başvuru tarihi varsa istediğiniz üniversitenin, Eylül'de başlamanız gerekiyor hazırlanmaya. Ya da atıyorum Mart'taysa aynı şekilde Aralık'ta, Ocak'ta hazırlanmaya başlamanız gerekiyor. En azından bir 3 aylık bir belge toplama sürecinden geçeceksiniz. Bunu söylemek istiyorum. Bazı üniversitelerin sizin başvurunuzu değerlendirmek için başvuru değerlendirme ücreti gibi bir ücreti var talep ettikleri. Şunu söylemek istiyorum. Bu üniversiteler çok fazla başvuru aldığı için bu başvuruları değerlendirmek için sizden ücret talep ediyorlar. Yani bu demek ki bu üniversite için gerçekten çok yüksek rekabet var. Bunu aklınızda bulundurun mutlaka. Çünkü üniversitelerin uluslararası öğrenciler için belli bir kotası var. Atıyorum başvuru koşullarını tam sağlamıyorsanız, yani 3 ortalama istiyorsa ama sizin ortalamanız 2.80 ise ve bu üniversite başvuru değerlendirme ücreti talep ediyorsa bu rekabete girmemeniz daha iyi olur. Çünkü zaten başvuru koşullarını sağlamıyorsunuz. Paranız boşa gidebilir. Ben yaklaşık 12 üniversiteye başvurmuştum. Bunlardan 9 tanesinden kabul aldım ve 3 tanesinden red yedim. Bu 3 tanesi için de başvuru ücreti ödemiştim. Yani biraz içime oturdu. Hem para veriyorum hem de beni reddediyorlar. Mahvoldum yani. Çok yüksek miktarlar değil ama hani 100 euro, 75 euro, 90 euro tarzı ücretlerdi diye hatırlıyorum. Ama şimdi keşke 100 euro olsa da bir kıyafet, bir şey alırım diye düşünüyorum. Yani boşa gitti param gibi hissediyorum. Ama tabii ki bu sizin vereceğiniz bir karar. Ben buna karışamam. Yani başvuru süreci bu şekilde ilerliyor. Genel olarak atıyorum Mart'ta başvurunuzu yaptıysanız yaklaşık olarak Nisan'da, Mayıs'ta ön kabulleriniz geliyor. Eğer ki diplomanıza başvurmadıysanız, öğrenci belgenize başvurduysanız. Neden ön kabul? Çünkü daha mezun olmadığınız için. Mezun olur olmaz diplomanızı taratıp PDF halinde yolluyorsunuz. Daha sonra kabulünüz gelmiş oluyor. Bu belgelerle ilgili dil yeterlilik belgesinde biraz daha esnek davranabiliyorlar. Atıyorum tam tutturamadıysanız 90-95 istiyorsa ama siz 93 aldıysanız belki kabul edebilirler. Ya da atıyorum dil sınavına Haziran'da gireceğim, Haziran'da hazırlanıp girmek istiyorum derseniz bu şekilde yine koşullu kabul size verip dil belgesiyle birlikte
diplomanızı yollamanızı bekleyebilirler. Ama diğer belgeleri mutlaka başvurunuzda hazır bulundurmanız gerekiyor. Ama bana kalırsa zaten bu dil yeterlilik belgesini de hazır edip tam bir başvuruda bulunmak her zaman daha iyidir. Daha iyi bir izlenim bırakır yani. Bunun dışında konaklamaya geliyorum şimdi. Üniversiteler uluslararası öğrenciler için yurtlarında bir kontenjan ayırıyor. Eğer ki yurtta kalmak istiyorsanız mutlaka üniversitenin konaklama birimiyle iletişime geçin. Ben yurtta kalmadım çünkü pek yurtta yapamam yani gibi geldi. Odalar biraz küçük oluyor ve mutfak falan paylaşımlı olduğu için ben öyle yapmak istemedim ama keşke de öyle yapsaydım dedim daha sonra. Neden? Çünkü ev bulmak biraz zor açıkçası ve ben biraz geçe bıraktım maalesef. Ne anlamda bunu söylüyorum? Eğer Eylül'de taşınmak istiyorsanız, Eylül'de başlamak istiyorsanız Haziran'dan ayarlamanız gerekiyor evleri. Çünkü bir önceki dönem bittiği zaman evler boşalıyor ve yeni güz döneminde yerleşecek öğrenciler Haziran'dan tutuyor evleri ve evler doluyor bu şekilde. Ben Ağustos'a bırakmıştım ve o sebepten dolayı biraz zorlandım ev bulmakta. Mahvoldum ya açıkçası. 3 kere taşındım. Bu süreçte dersler başladı. Derslere gidemiyorum. İnsanlar birbiriyle kaynaşıyor. Ben yalnız kaldım. Sürekli ev bakıyorum. Derslerime odaklanamıyorum vesaire. Çok kötüydü yani. Keşke yurtta kalsaydım dedim daha sonra. Garantisi var sonuçta yurdun. Eğer ki evde kalmak istiyorsanız mutlaka önceden ayarlayın. Tavsiyem budur yani size. Ee, Şu soru bana çok soruluyor. Dersler nasıl? Dersler zor mu? Vesaire. Nasıl gidiyor? Yani bunu ailem de soruyor, arkadaşlarım da soruyor. Şunu söylemek istiyorum. Dersler gerçekten çok zor. Aşırı zor. Yani bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Ama bu tabii ki benim üniversitemin özelinde bir durum. Yani yüksek lisans eğitimi olduğu için akademik olarak daha ileri seviyede bir eğitim verilmesini zaten bekliyordum ama bu kadar ders yükünün yoğun olmasını beklemiyordum. Yani ödevler, sunumlar, bir makale hazırlama, bir şey. Sürekli bir şey bekleniyor sizden ve daha çok araştırma yapmaya yönelik benim aldığım eğitim. Yani biraz daha akademiye hazırlıyorlar sizi. Sektöre hazırlamaktan daha çok. Ama bu tabii ki üniversite ve ülkeden ülkeye değişiyor. Şunu söyleyebilirim. Üniversite ücretleriyle ilgili. Daha çok bu Nordik üniversiteler, İsveç, Norveç vesaire ya ücretsiz ya da çok cüzi bir ücretle kabul ediyor sizi. Çünkü zaten aşmışlar yani böyle şeylerle ilgilenmiyorlar. İngiltere, Hollanda biraz daha zaten İngiltere zaten pahalı da İngiltere, Hollanda biraz daha pahalı. Yani yaklaşık iyi bir üniversiteye gitmek istiyorsanız Hollanda için 12 bin 14 bin euro civarı. İngiltere için yine 15 bin 20 bin pound civarı bir yıllık ücretleri var. Şunu söylemek gerekirse İngiltere ile Hollanda'da çok fazla üniversite var. Biraz daha bunun ticari bir yanı da var bu üniversitelerde. Yani akademik başarıya o kadar bakmıyorlar. Çünkü herkesin gidebileceği bir üniversite var diyebilirim. Atıyorum 2 ortalamanız, 2,20 ortalamanız dahi olsa başvurabileceğiniz, kabul alabileceğiniz üniversiteler var İngiltere, Hollanda'da. Bunun dışında Almanya, Belçika, İsviçre, Fransa gibi ülkelerdeki üniversitelerde biraz daha akademik başarıya bakıyorlar. Çünkü çok üniversite de yok zaten. O yüzden rekabet biraz daha fazla ve akademik olarak seviye bir tık daha yukarıda gibi geliyor bana. Dolayısıyla ücretler de biraz daha düşük yani eğitim ücretleri İngiltere, Hollanda'ya göre biraz daha düşük. Daha bu kadar ticari görmüyorlar bu durumu. Hava nasıl diye sorarsanız hava soğuk ve yağmurlu. Yani 30 gün 40 gün hiç güneş çıkmadığı oluyor. Hep yağmur yağıyor falan ve soğuk. Biraz depresif
bir hava var yani burada. Ama alışıyorsunuz diyebilirim. Şimdi güneş çıktı ama bak dışarı çıkamıyoruz. Evet, sanırım söyleyeceklerimi tamamladım bu başvuru süreciyle alakalı. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Eğer Eylül'de güz döneminde eğitime başlayacaksanız Ağustos'un başında en azından vize başvurunuzu teslim etmeniz gerekiyor. Yani başvuru tarihini almak için de en azından bir 2 ay öncesinden aramanız gerekiyor. Atıyorum Haziran'da ararsanız size Ağustos'a başvuru tarihi veriyorlar zaten ve inceleme süreci yaklaşık 1 ay kadar sürebiliyor ve siz de bu Haziran'da aradıktan sonra, yani başvuru tarihi almak için aradıktan sonra Ağustos'a kadar ilgili evrakları toplayabilirsiniz. Bu evraklardan bahsetmeyeceğim çünkü vize evrakları öğrenci vizesi için yani yaklaşık şu kadar evrak topladım. Ondan bu videoda bahsedemem. Zaten videolarım çok uzun oluyor. Nasıl kısaltacağımı bilmiyorum. O yüzden ondan bu videoda bahsedemem kesinlikle. Eğer ki vize süreciyle ilgili bilgi almakta istiyorsanız aşağıda yorumlara bırakın. Vize ile ilgili bir video istiyoruz tarzı bir yorum bırakın. Bütün yorumları okuyorum. Zaten 3 yorum falan geliyor maksimum. O yüzden bunu bırakabilirsiniz. Başka videolar çekmemi istiyorsanız veya başka sorularınız varsa yine onu yorumlara bırakabilirsiniz. Daha özel bir sorunuz varsa Instagram mesajlardan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi de aşağıya bırakacağım. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Ne tarz videolar çekeyim diye Instagram takipçilerime sordum. En çok bu video talep aldı ve bunun dışında Q&A ve yemek tarifi talebi oldu en çok. Yemek tarifi ne istiyorsunuz diye sorduğum zaman chocolate chips cookie talebi videosu çekmemi istediler. Ve bunu daha çok zaten beni çok iyi tanıyan yakın arkadaşlarım istedi. Neden diye sorarsanız çünkü ben Christmas zamanı çok severim ve Christmas zamanı özellikle bir kurabiye bir şey yaparım. Ve demek ki güzel oluyor ki arkadaşlarım da hani bunu talep ettiler, videosunu çekmemi. Ben hani çok araştırdım diyebilirim bu konuyu internette gerçekten. Üstüne makaleler okudum diyebilirim gerçekten, o yüzden iyi, güzel oluyor kurabiyeler. Ama Belçika'daki fırına pek alışık değilim. O yüzden önce burada bunu bir denemek istiyorum. Daha sonra sanırım bu videoyu çekebilirim ya da Türkiye'ye dönünce çekerim diye düşündüm. Bunun dışında Q&A videosu çekmem istendi. Bunu da çekeceğim mutlaka ama 1-2 hafta içinde yine Instagram'dan sorularınızı alıp o şekilde çekerim diye düşündüm. Ama eğer ki Instagram'da beni takip etmiyorsanız yorumlara da bırakabilirsiniz sorularınızı. Mutlaka cevaplarım diye düşünüyorum. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz videoyu kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve aynı zamanda çan düğmesine de basın ki bir sonraki video koyduğum zaman haberiniz olsun. Artık da kapatıyorum. Boğazım kurudu. Videoyu kapatıyorum. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz videoyu kanalıma abone olup ay, bu kafam gitti.